Selamlar traderlar, selamlar dostlar. Arkadaşlar artık yavaş yavaş demo hesapta işlemlere başladığınızı düşünüyorum. Bugün sizlere kasa yönetimi ve stop loss hakkında önemli bilgilerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar öncelikle kaldıraçlı bir platformda olduğumuzu sizlere hatırlatmak isterim. Burada yatırdığınız ana paranın 100 katı kadar işlem açabildiğimiz için kazanç seviyemiz ona göre oluyor. Tabi biz insanoğlu olduğumuz için zarar edeceğimiz algısını kafamıza hiç sokmak istemiyoruz. Tabii ki zarar edeceğimiz zamanda kaldıracımız yüksek olduğu için buna göre olmakta. Burada en önemli ayrıntılardan biri devreye giriyor arkadaşlar. Bu da stop loss seviyemiz. Stop loss neydi? Zarar kes fiyatımızdır arkadaşlar. Diyelim ki bir işleme girdik ve bu işlem tersine gitmeye başladı. Bu zararımızın nerede durmasını istiyorsak oraya koyduğumuz seviyeydi. Burada sizi gerçekten çok ciddi ve sert bir şekilde uyarmak isterim arkadaşlar. Eğer işlemlerinizde stop loss koymuyorsanız veya koymak istemiyorsanız eğitimi artık burada sonlandırabilirsiniz. Çünkü forex sistemi veya herhangi bir kaldıraçlı sistem size uygun değildir arkadaşlar. Ve bunda hiçbir bahane kabul etmiyorum arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yok ben işlem açtığımda zaten telefon elimde. Yok işte ben sürekli takipteyim. Sürekli grafikleri izliyorum gibi sözlerde sarf etmenize gerek yok. Çünkü bu sistemde haber saatlerindeki anlık çıkış veya düşüşler bir saniyede gerçekleşiyor. Bunu kontrol edebilmeniz mümkün değil arkadaşlar. Telefon nerenizde olursa olsun kontrol edemezsiniz. Her işlemde mutlaka ve mutlaka stop loss açmanız gerekmektedir. Bu konu çok önemli. Yoksa zaten likit olursunuz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer diyelim siz forex sisteminde 99 işlem açtınız ve hepsinde başarılı oldunuz. Genelde böyle bir şey olmaz da hadi olsun diyelim. 100. işlemde stop loss koymadığınızı varsayalım. Ve kaybettiğiniz zaman stop loss koymadığınız için paranızın tamamını kaybetmiş sayılırsınız. O kadar emek, o kadar zaman, hatta o kadar para da boşa gider arkadaşlar. Tüm kazandığınız para bir anda yok olur. Biz burada düzenli kazanç elde etmek istediğimiz için ve maaş alıyormuş gibi hareket edeceğimizden dolayı piyasaya karşı çok titiz davranmamız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bu piyasada kaybetmek de çok kolay. Stop loss koymadığınız sürece piyasada kumar oynamış olursunuz. Bundan dolayı kendinizi ve piyasayı tanıyabilmek adına demo hesapta işlem yapmak çok önemli arkadaşlar. Lütfen demo hesapta en az 1-2 ay zaman geçiriniz. O da en az arkadaşlar. Bir an önce gerçek hesaba geçmek için can atmayın ve acele etmeyin. Yoksa kaybedenlerden olacaksınızdır. Bu tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Ayrıca bazı arkadaşlarımızdan stop loss koyduğunda şöyle şeyler duyuyorum. Hocam stop koyuyorum, benim patlatıyor, sonra hedefe gidiyor. Koymasam ne güzel karımı alacaktım. Böyle durumlarda arkadaşlar stop loss koymamayı değil de stop loss'u bir dahakine nereye koyabilirim? Bu konuda kafa yormanız sizin için daha iyi olacaktır. Bir de arkadaşlar burası kaldıraçlı bir sistem olduğu için stop olmaktan korkmayın. Tabii ki de stop olacaksınız. Stop olmadığınız zaman zaten bir terslik var demektir. Kaldıraçlı işlemlerde bu bütün sistemler için geçerlidir arkadaşlar. İşlemlere değil de kasanıza odaklanmanız gerekir. Eğer işlem çoğunluğu başarılıysa haftayı zaten her türlü karlı kapatırsınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bizim anlattıklarımızı doğru bir şekilde uygulayabilirsiniz. Zaten %85'in üzerinde işlem başarınız olması gerekir. Benim başarılı sonuç ortalamam %87 ile %94 arasında değişmektedir. Ama çoğu gruplarda derler ki sizlere bu kanalda %99 başarı veya %95 üzerinde başarı vardır derler. Böyle grup ve kanallardan lütfen işlem geçmişini isteyin. Çünkü o kadar araştırmama rağmen öyle bir kanala hala denk gelemedim. Genelde bu tarz kanallar sizleri çekebilmek adına yalan söylerler. Bu da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi arkadaşlar sizler işlem başına değil de genel kasaya odaklanın. Yani stop oluyorsanız da olun arkadaşlar, sıkıntı yok. Zaten forex sisteminin doğasında vardır stop olmak, problem değil. Önemli olan haftalık ortalamanız. Eğer bir işleme fazla kafayı takarsanız diğer işlemleri de emin olun o gün içinde kontrol edemeyeceksiniz ve daha çok zarar edeceksiniz.
Şimdi sizlere kasa nasıl yönetebiliriz biraz ondan bahsedeyim. Bu anlatacağım stratejiler de çok önemlidir arkadaşlar. Diyelim ki biz Forex piyasasına girmek istiyoruz ve analizlerimizi de uygun bir şekilde yapıyoruz. Direkt kendimden örnek vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yüksek meblağlı hesaplarda işlem başı risk ortalamamızı %1 ya da %2'ye kadar düşürmemiz gerekir. Bundan dolayı yeni başlayan bir insanın haftalık ortalamasına göre hesaplar yapmaya çalışacağım. Ve bu arkadaşımız da ilk haftalar sadece Ceyhun arkadaşı bir işlem çiftiyle ilgilenin dediği için altın ons paritesiyle ilgileniyor olsun. Ve biraz da artık işleri öğrenmiş olsun. Arkadaşlar yeni başlayan bir insan ana parasının mutlaka ve mutlaka en fazla 5'te 1 ile işlemlere girmesi gerekir. Kasa yönetiminin temellerinden biri de aslında budur. Örnek verecek olursak sizin 1000 dolarınız var diyelim ve işlem açmayı düşünüyorsunuz. Kesinlikle ana paranızın 5'te 1'e olan 200 dolarla işlem açmanız gerekir. Burada dediğim oran en fazla açabileceğiniz orandır. 200 doların altında da işlem açabilirsiniz. Hatta Forex dünyasına ilk defa giriş yapan arkadaşlar gerçek paralarındaki ilk denemelerinde bu oranı 10'da 1'e kadar düşürebilirler. Ama bu orandan daha yüksek bir meblağı kesinlikle önermem arkadaşlar, bilginiz olsun. Hatta paranızın tamamıyla tek işleme girme gibi bir düşünceniz varsa o düşüncenizi lütfen Forex piyasasında aklınızdan çıkartın arkadaşlar. Böyle bir mantık Forex sisteminde düşünülemez. Bu konunun altını çiziyorum. Unutmuyoruz, ana paramızın en fazla 5'te 1'i arkadaşlar. Yani lot hesabımızı yapıp paramızın 5'te 1'ini hesaplıyoruz ve işlemlere öyle giriyoruz. Bu örneğimizde bizim 1000 dolarımız olsun. Şu anda da altın ons fiyatımız 1990 dolar seviyelerinde. Yani o zaman hızlı bir hesap yapacak olursak 0,1 lot 100 kaldıraçta altın ons grafiğine göre 199 dolar edecektir. Biz buna 200 dolar diyelim. Zaten işlemlere bu şekilde girecektik. Tam da 200 dolara denk getirdik. Yani neymiş? Bizim 1000 dolarımız varsa şu anda biz her işleme 0,1 lot olarak gireceğiz demektir. O da yaklaşık 200 dolar ediyor. Bu durum şu anda yani eğitimi çektiğim zaman dilimde arkadaşlar. Siz de bu eğitimi ne zaman izliyorsanız o zamanki fiyatlara göre tekrar lot hesabı yapmanız gerekebilir. Arkadaşlar lot hesabını yaptıktan sonra kasa yönetiminde o hafta boyunca hep aynı lotla işlemlere girmemiz gerekir. Diyelim ki biz bir hafta boyunca toplamda 25 işleme girdik ve her işlemde 0,1 lotla girdik diyelim. Bir hafta sonunda paramızın 1500 dolar yaptık diyelim. Bu verileri şu anda öylesine söylüyorum, mantık kavramanız kolay olsun diye. Hafta sonu ailemizle ve sevdiklerimizle vakit geçirdik ve dinlendik diyelim. Pazar günü arkadaşlar tekrar bir kasa yönetimi planı çıkartıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Artık ana paramız 1500 dolar olduğundan dolayı ve her işlemi 5'te 1 paramızla gireceğimizden dolayı 1500 doların 5'te 1'i ne yapar? Tabii ki de 300 dolar yapar. Yani biz yeni haftamızda artık her işleme en fazla 300 dolarla girebiliriz demektir arkadaşlar. Ve haftalık kapanışa kadar yani cuma gecesi saat 12'ye kadar bu şekilde devam etmemiz gerekir. Bu stratejiye her zaman sadık kalıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bu şekilde devam ettik ve bir ayın sonunda ana paramız 3500 dolar oldu. Biz de burada kar çekimi yapmak istiyoruz ve banka hesabımıza 1500 dolar para çekiyoruz ve içeride bu sefer 2000 dolar paramız kalıyor. Bu sefer yeni haftaya başlarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de tekrar lot hesabı yapıyoruz. Ana paramız 2000 dolar kaldığından dolayı biz artık işlemlere kaç dolar girmemiz gerek? Tabii ki de en fazla 400 dolarla işlemlere girmemiz gerek. O da yaklaşık şu anda 0,2 lot kadar bir miktar yapmakta. Ve o hafta boyunca her işleme 0,2 lotla açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Oyun planlarımıza ve kasa planlarımıza her zaman sadık kalıyoruz arkadaşlar. Ve hiçbir zaman açgözlü olmuyoruz. Şimdi bir de ortalama stop loss hesaplaması nasıl yapılır o konuya değinelim. Arkadaşlar verdiğimiz örneğe göre biz hafta boyunca 25 işlem açtığımızı varsayalım. Ve demo hesapta da ikinci ayımız olduğunu düşünelim. Ve haftalık yaklaşık 25 işlemde 5 tanesinin stop loss olduğunu varsayalım. Mesela bizim ortalamamız geçen haftayı baz alırsak 50 işlemde 5 işlemdi. Pratik yaptıkça kendinizi ilerleteceksiniz arkadaşlar, merak etmeyin.
Biz genelde arkadaşlar kanal stratejileriyle işlemlere nokta atışı girmeye çalışıyoruz. Ve bu yönteme de sniper yöntemi denmektedir. Ve ben genelde buy işlemi açıyorsam çizdiğim kanalın alt çizgisinin biraz daha aşağısına stop loss'umu koyarım. Eğer sell işlemi açıyorsam da kanalımın üst çizgisinin biraz daha üstüne stop loss'umu koyarım arkadaşlar. Ama ben burada size işin mantığını anlatabilmem için bir hesaplama yapacağız. Biz girdiğimiz her işlemde %10 kar alınca çıkalım. %10 zarar edince de stop olduğumuzu varsayalım arkadaşlar. Az önceki örneğimize göre 25 işlemde 5 tanesi stop oluyorsa o zaman bu ne demektir? 5 işlem stop olduğu için zararla kapattık. Yani %10 zararla. Bu şu demek arkadaşlar. Zararımız her işlem başı %10 olduğu için bu 5 işlemde 5 tane de kazançlı işlemi götürecektir. Çünkü her başarılı işlemden de %10 kar alıyoruz. Yani toplamda 25 işlemden 10 işlem silmemiz gerekiyor. O da 15 işlem yapar. Yani biz o haftayı 15 işlemin karıyla kapatırız demektir. O da her işlem %10 karla kapattığımız için haftalık olarak %150 kadar bir kar yapar arkadaşlar. Pekiştirmek adına tekrar bir örnek yapalım. Diyelim ki biz stop loss seviyemizi %20 zarardayken kapat olarak belirleyelim ve tekrar 25 işlem yapalım ve 5 tanesi de zararda olsun. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 tane işlem çarpı %20 olduğu için 2 dersek 10 işlem yapar. Yani toplam işlem sayımızdan bu sayıyı çıkartırsak ne olur? 25 eksi 15'ten 10 işlem kalır. Yani biz bu oranlara göre o haftayı 10 işlemin parasını almış sayılacağız. Ve yine haftayı kârda kapatacağız. Bundan dolayı arkadaşlar işlem yönetimi değil de kasa yönetimi çok daha önemlidir. Tabii ki stop loss olacaksınız ama çoğunlukla başarılı işlemlerle kapatırsanız haftayı her türlü haftalık olarak kapanışınız kârda sayılacaktır. Sizler de bol bol pratikler yaptığınız sürece ileriye dönük olarak kendi stratejilerinizi ve kendi kurgularınızı oluşturmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Sizlere olabildiğince stresten uzak, huzurlu bir trade hayatı dilerim. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al-sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şeyi kaybediyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyoları ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.